Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde yaprakta meydana gelen ani sararmalar ve sararmalardan sonra meydana gelen yaprak dökülmesi ve bunun sonucunda hiç yaprağı kalmayan orkidelere nasıl bir bakım yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Yaprakları sararan ve daha sonra yaprakları dökülen orkideleri tekrardan kurtarmak mümkündür. Bu şekilde yaprakları sararan bir orkide mantar hastalığı geçiriyor demektir. Mantar hastalığında genelde orkide gövdeden sararmaya başlar. Bakın bu şekilde gövdede çürüme var. Bunun en büyük sebebi yapılan yanlış ve fazla sulamalar. Fazla sulama sonucu mantar olan orkide bu şekilde gövde mantarı geçirir. Gövde mantarında genelde orkideler bütün yapraklarını hızlı bir şekilde döker ve yapraklarını kaybeder. Orkidenin gövde mantarı olduğunu bakın bu şekilde yaprağını kopararak anlayabilirsiniz. Uç kısmında eğer bu şekilde siyah ve çürüme varsa bu bir gövde mantarıdır. Gövde mantarı çok hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Bu tarz hastalıklarda toz tarçın kullanabilirsiniz. Fakat geç kalınan toz tarçın kullanımı yapmadıysanız ve geç kaldıysanız artık orkidenin yapraklarını kurtaramazsınız. Ve böyle bir durumda kesmeniz gerekir. Bakın neden kestiğimi de gösteriyorum. Çünkü orkidenin yapraklarının uç kısımları yeşil gibi gözükse de gövde kısmı tamamen çürümüş. Yani bu tekrardan yeşermez ve elinde sonunda yapraklarını dökecektir. Böyle bir orkide elinizde varsa ve hiç yaprağı yoksa ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sizlere tüm aşamalarıyla göstereceğim. Bu tarz orkidelerde eğer çiçek dalı varsa çiçek dalını kesmeniz gerekiyor. Çünkü burada orkidenin gücünü sadece yaprak çıkarmaya vermesi gerekiyor. Diğer önemli püf nokta ise bu tarz orkidelerde kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Eğer orkidenizin kökleri yeşil ve çürümemişse bu tarz orkidelerde saksı değişimi ve toprak değişimi yapmak orkidenin yeni yaprak çıkarmasını maalesef geciktirecektir. Bakın yaprakları yok fakat kökleri şu anda sağlıklı. Sadece susuz olduğu için kökleri gri görünüyor. Böyle bir orkide diğer yapmanız gereken püf nokta kestiğiniz yerin hızlı bir şekilde kuruması ve mantar hastalığının devam etmemesi için, köklerin çürümemesi için mutlaka toz tarçın kullanmanız gerekiyor. Bir çay kaşığı toz tarçını kestiğimiz yere bakın gövde kısmına dökmeniz gerekiyor. Ve bu toz tarçın buradaki gövde kısmındaki mantar hastalığının ve o enfeksiyonun kısa sürede durmasına ve o bölgenin kurumasına yardımcı olur. Buradaki enfeksiyonu durdurursak köklerde de çürüme devam etmez. Bakın bu şekilde bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Diğer önemli püf nokta toz tarçın döktükten sonra mutlaka orkidenizi uzun süre su vermeden bekletmeniz gerekiyor. Yani 10 gün orkidenizin iyice iyileşmesini beklemeniz gerekiyor. Bu aşamada orkidenizi bol ışık alan bir pencere kenarına da koymanız gerekiyor. Böylelikle mantar hastalığının geçtiğinden emin olduktan sonra orkide bakımını yapacağız. 10 gün beklettiğim orkidemin şimdi diğer ilk aşaması olarak su veriyorum. Bakın kesinlikle orkidelerinizin bekletmeden su vermeyin. Çünkü mantar hastalığının sebebi zaten sudur. Yeterince kökleri kuruyan orkideye yarım su bardağı kadar su veriyorum. Gövde kısmına su dökmeyin. Evet bakın orkidem su verdikten sonra tekrar bir 10 gün kadar pencere önüne koyup iyice tarçınlı bölgenin kurumasını bekledim. Mantarlı bir orkide için en önemli püf nokta bol ışık alması. Şimdi böyle bir orkidemizde sera yöntemi uygulayacağım. Sera yöntemi uygulamamın nedeni hızlı bir şekilde yaprak çıkarmasını sağlamak. Bunun için böyle bir plastik bir kaba ihtiyacım var ve üzerine küçük delikler açacağım.
Üzerine küçük delikler açtım ve bu şekilde sera ortamı uygulayacağız. Ve sizlerle orkidem gelişim gösterdikçe tekrardan paylaşacağım. Evet, aradan 2 ay geçti ve orkidemin yeni çıkardığı K2 yani yavru orkide giderek büyüdü. Bakın 3. yaprağını da çıkarıyor. Sera yönteminde orkide hızlı bir şekilde büyür. Çünkü yoğun nem miktarından dolu orkidenin yeni K2 çıkarması kolaylaşır. Ve böylelikle hem yeni yaprak ve yeni kökler de çıkarır. Özellikle bu tarz orkidelerde mutlaka bol ışık alması gerekiyor ve pencere kenarına direkt koymanız gerekiyor. Bakın bunlar da benim daha önce hiç yaprakları yokken yapraksız bir şekilde büyüttüğüm orkidelerim. Hemen yakından gösteriyorum. Bakın daha önce kestiğim gövde kısımlarını görebilirsiniz. Bu gövde kısmını daha önce kesmiştik ve toz tarçın dökmüştük. Bakın yan taraftan yeni bir K2 çıkarmıştı ve şu anda artık büyüdü ve aynı zamanda bu orkidem yeni çiçek dalları da çıkarmaya başladı. Orkideleriniz yapraklarını döküyorsa endişelenmenize gerek yok. Sadece dikkat etmeniz gereken orkidenizin bu aşamada bol ışık alacak bir pencere kenarına koymanız. Tabi isterseniz orkidelerinizin gelişimini hızlandırmak için 3 haftada bir orkidelere muz kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyu ya da pirinç suyu verebilirsiniz. Bu da orkidenizin yeni yaprak çıkarımını kolaylaştıracaktır. Bakın yine bu da diğer orkidem. Gördüğünüz üzere gövde kısmından kesmiştik ve şu anda yeni bir orkide elde etmiş olduk. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.